Şakir Paşa ve aile üyelerinin hayatlarını ele aldığımız video serimizin bu bölümünde Şakir Paşa'nın tüm torunlarını tek bir içerikte sizlerle buluşturmak istedik. 15 torunu olan Şakir Paşa'nın tüm torunlarının kısaca yaşamları ve ölümleri ile hala hayatta olan tek torunu hakkındaki bilgiler bu videomuzda. İyi seyirler dileriz. 7 çocuğu olan Şakir Paşa'nın bu çocukların 5'inden toplamda 15 torunu dünyaya gelmiştir. Ancak 1914 yılında hayatını kaybeden Şakir Paşa, torunlarından sadece 1910 doğumlu Füreya ile 1912 doğumlu Mutarra'yı görebilmiştir. Şakir Paşa'nın şu an hayatta olan tek torunu ise Fahrel Nisa ve Emir Zeyd'in çocukları olan Rahat bin Zeyd'dir. Şimdi Şakir Paşa'nın çocuklarına göre torunlarını ayrı ayrı görelim ve hayatları hakkında bilinenlerden kısaca bahsedelim. Cevat Şakir'in İtalyan asıllı eşinden 1912 yılında dünyaya gelen kızı Mutarra Agustina'dır. Maalesef yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmaz. Şakir Paşa'nın ölümü ve babası Cevat Şakir'in hapse girmesinden sonra birkaç yıl annesiyle birlikte babaannesi İsmet Hanım'ın yanında kalsalar da daha sonra İtalya'ya dönmüşlerdir. Burada bir Vatikan avukatı ile evlendiği yönünde bilgiler bulunan Mutarra'nın Cinziye adında bir kızı olmuştur. Cevat Şakir'in ikinci eşi olan dayısının kızı Hamide Hanım'dan 1924 yılında Üsküdar'da dünyaya gelen oğlu Sina Kabaağaç, 2 yıl tıp fakültesinde okuduktan sonra klasik filoloji bölümünden mezun olmuştur. Aynı fakültede görev yapan Sina Bey, 1982 yılında doktor unvanını almıştır. 1997 yılında hayata gözlerini yuman Sina Kabaağaç, aynı zamanda yazarlık da yapmış, kendisini ve ailesini anlatan "Gün Sanki 1000 Yıllık Uzak Bir Zamandır" isimli ünlü bir eser vermiştir. Cevat Şakir'in 3. eşi Hatice Hanım'dan 1930 yılında İstanbul Büyükada Şakir Paşa Köşkü'nde dünyaya gelen kızı ise İsmet Kabaağaçlı Noan'dır. NATO subayı olan Amerikalı John Noan ile evlenen ve babası Cevat Şakir'in kendisini sarı, sapsarı, güneşli kızım diye sevdiği ve annesinin ismini verdiği İsmet Hanım, kitaplar yazmış ve ailesine anlattığı Anılar Akın Akın isimli eseriyle ün kazanmıştır. Kendisi 2020 yılında hayata gözlerini yummuş olup eşinin yanına defnedilmiştir. Cevat Şakir'in yine Hatice Hanım'dan dünyaya gelen ve kız kardeşinin ismini verdiği ve kara kızım diye sevdiği kızı Aliye Önce, 1932 yılında Bodrum'da hayata gözlerini açmıştır. Bir Türk subayı ve NATO görevlisi olan Haluk Önce ile evlenen Aliye Hanım'ın oğlu Murat Önce, Stuttgart Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nda keman sanatçısı, kızı Siren Nakiye Ek ise İsveç Lund Yüksek Müzik Okulu piyano bölümü öğretim üyesi olmuştur. Cevat Şakir'in son çocuğu ise yine Hatice Hanım'dan 1934'te Bodrum'da dünyaya gelen oğlu Suat Kabaağaçlı'dır. Kendisi tütün eksperliği yapmıştır. Babası Cevat Şakir'in Karaoğlan diye sevdiği ve erkek kardeşinin ismini verdiği Suat, 2009 yılında hayatını kaybetmiş olup eşi Işıl Kabaağaçlı'nın Buca'daki kabri yanına defnedilmiştir. Şakir Paşa'nın kızı Hakkiye Hanım'ın Mehmet Emin Koral'dan 1910 yılında Büyükada'da dünyaya gelen kızı Füreya Koral, Şakir Paşa'nın torunları arasındaki en ünlü isimdir. Türkiye'de seramik sanatının kurucusu olan ve uluslararası bir üne sahip bulunan Füreya Koral hakkında ayrıntılı bir videomuz bulunduğundan, Füreya Koral hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyenler ekranda çıkan karttan bu videomuza ulaşabilirler. Kendisi 1997 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur. Hakkiye Hanım'ın Mehmet Emin Koral'dan olan diğer çocuğu ise 1918 yılında dünyaya gelen ve 1989 yılında hayatını kaybeden oğlu Şakir Koral'dır. Afife Koral ile evli olan Şakir Koral'ın kızı Sara Koral Aykar, halası Füreya Koral tarafından nüfusuna kaydettirilmiştir. Şakir Paşa'nın kızı Ayşe Erner'in Ahmet Faik Erner'den olan 1925 doğumlu kızı Nermidil Binark, eski İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Binark'ın eşidir. Kaleme aldığı Şakir Paşa Köşkü, Ahmet Bey ve Şakirler Anı kitabıyla üne kavuşan Nermidil Hanım, 2015 yılında hayata gözlerini kapamıştır. Yine Ayşe Hanım ve Ahmet Faik Bey'in oğulları olan Erdem Erner de 1927 yılında dünyaya gelmiştir. Ünlü bir büyükelçi ve diplomat olan Erdem Bey 1995 yılında vefat etmiş ve Büyükada'da bulunan Şakir Paşa aile kabristanına anne ve babasının yanına defnedilmiştir. Daha sonradan eşi Gökçen Hanım da ölümünün ardından buraya gömülmüştür. Şakir Paşa'nın küçük oğlu Suat'ın Müzu'dan yani Remzet Melahat Derman Hanım'dan 1932 yılında dünyaya gelen oğlu Cem Kabaağaç, aileden yetişen bir diğer ressamdır. Soyu Ahmet Cevdet Paşa ve 50 liranın arkasında resmi bulunan ilk Türk kadın romancı Fatma Aliye Topuz'a dayanan, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Selen ile 1957 ve 1960 yılları arasında evli kalan Cem Şakir Kabaağaç 1984 yılında hayata gözlerini yummuştur. Suat Şakir ile Remzet Hanım'ın diğer çocukları ise Tarık Kabaağaç'tır. Cem Kabaağaç'ın küçük kardeşi olan Tarık Bey hakkında maalesef fazlaca bilgi bulunmaz.
Şakir Paşa'nın kızı Fahrelnisa Zeyt ilk eşi İzzet Melih Devrim'den olma oğlu Faruk Devrim 1921 yılında dünyaya gelmiş ancak ne yazık ki daha 2,5 yaşındayken yakalandığı bulaşıcı hastalık nedeniyle hayata gözlerini yummuştur. Fahrelnisa ve İzzet Melih çiftinin ikinci çocukları ise 1923 yılında dünyaya gelen Necat Devrim'dir. Annesi Fahrelnisa Hanım gibi uluslararası üne sahip bir ressam olan Necat Bey, 90'ların başında yerleştiği Polonya'da 1995 yılında hayatını kaybetmiştir. Fahrelnisa ve İzzet Melih çiftinin son çocukları ise 1926 yılında dünyaya gelen tiyatro oyuncusu ve yazar Şirin Devrim'dir. Kendisi Şakir Paşa ailesi, Harika Çılgınlar kitabını kaleme almıştır. Şirin Hanım hakkında ayrıntılı bir videomuz bulunduğundan, kendisi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyenler ekranda çıkan karttan bu videomuza ulaşabilirler. Şakir Paşa'nın torunu Şirin Devrim, 2011 yılında aramızdan ayrılmıştır. Şakir Paşa'nın hala hayatta olan tek torunu ise Fahrelnisa Zeyt ile ikinci eşi Emir Zeyd'in çocukları olan ve 1936 yılında dünyaya gelen Rahat bin Zeyd'dir. Önemli bir diplomat olan Prens Rahat, Londra ve Paris gibi ünlü Avrupa başkentlerinde yaşamını sürdürmektedir. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.